Efendim Profesör Doktor Nevzat Selim Gökay hocamız canlı yayınımızda, ağrıları olanlar ekran başındaysa hocam sizin için burada sorularınızı tek tek cevaplayacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi adım atarken, oturup kalkarken, yürürken eklemlerimizde bazı ağrılar oluyor. Ve özellikle ileri yaşta daha çok bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ekran başındaki seyircilerimiz için, bizim için ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bahsedeceksiniz. İlk olarak şunu soracağım. Her bacağımızdaki ağrı kireçlenme midir? Evet. Yani tabii ki de değil. Ağrının, eklemdeki ağrının pek çok sebebi olabilir. Burada biz ağrıları aslında eklemin dışından veya eklemin içinden kaynaklanan ağrılar olarak öncelikle bir kabaca ikiye ayırabiliriz. Eklemin dışından kaynaklanan ağrılar mesela kas kaynaklı olabilir. Miyajı dediğimiz bizim ağrılar sıklıkla eklemlerinde hiç problem olmayan, aşırı bir egzersiz sonrasında görülen ağrılar mesela. Ya da grip oldunuz, burnunuz bile akmadan sabah bir kalkarsınız bütün eklemleriniz ağrır. Burada Evet. eklemle ilgili aslında bir sorun yoktur. Diğer bir eklem dışı sebep belki tendon kaynaklı olabilir. Yine halk arasında yaygın olarak bilinen bir hastalık tenisçi dirseği hastalığı mesela. O da bir tendon rahatsızlığıdır. Aslında tendonun iltihabından kaynaklanır. Burada da zordur bu hastalıkların tedavisi. Yani eklemde ağrı yapar. Öncelikle sebebi anlamak gerekir. Yani acaba neden kaynaklıyor? Bir esneklik kaybı mı var hastada? Bir kas kuvvetsizliği mi var? Bunu iyi saptamak lazım. Yoksa tendiniti bir türlü tedavi edemezsiniz. Edersiniz tekrardan nükseder. Eklem içinden kaynaklanan hastalıklara geldiğimizde evet, halk arasında en sık bilinen işte bu kireçlenme adını verdiğimiz hastalık en sık eklem kaynaklı eklem ağrısı sebebidir. Burada da hastanın kıkırdağını tutan bir hastalık. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra böyle hareketle artan, istirahatle rahatlayan hastalarımızın ağrısı varsa o zaman eklem kireçlenmesi olduğunu düşünebiliriz. Ama bunun dışında işte iltihaplı romatizmal hastalıklar, onun dışında çocuk yaştaki hastalarda eklem enfeksiyonları ya da travmalar, ne yazık ki tümörler de eklem ağrısı yapan sebepler arasında. Yani sadece kireçlenme değil ama kireçlenme hastalığı evet en başlıca ağrı sebebi diyebiliriz. Şimdi siz ortopedi ve travmatoloji uzmanısınız. Dolayısıyla bir cerrahsınız ve Evet. bir cerrahla şimdi ameliyatsız tedavi yöntemlerini konuşacağız ki bu benim için çok kıymetli. Çünkü hocam diyor ki her ağrı ameliyatlık değil. Evet. Artık yöntemler gelişti. Evet. Ben sizden aslında ameliyat şart mı değil mi? Hangi ağrıda doktora başvurmamız gerekiyor ve bizi neler bekliyor? O süreci öğrenmek istiyorum. Evet, yani öncelikle ağrı, yani hastalar tabii eklemleri ağrında endişe ediyorlar ve doktora ne zaman başvurmaları gerektiğini net olarak bilmelerinde fayda var. Şöyle söyleyelim arzu ederseniz, eğer ki bir travma olduysa, yani düştünüz ya da işte ekleminizde bir dönme olduğu ve bu olay sonrasında siz dizinizi, ekleminizi hareket ettiremiyorsanız, ekleminizde ciddi bir şişlik olduysa, bu mutlaka acil olarak bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurması gereken bir durumdur hastalarımızın. Eğer herhangi bir travma olmadan, yani durduk yere ekleminizde bir ağrı başladıysa bir hafta makul bir süre denebilir, yani beklenebilir. Ama bu arada eğer ki ağrı bir haftadan uzun sürüyorsa, şişlik, eklemde kızarıklık, hareket kısıtlılığı gibi şikayetler ekleniyorsa, böyle bir durumda tabii yine bir doktora hastamızın müracaat etmesini öneririm ben şiddetle. Şimdi sevgili hocam, halk arasında diz sıvısı denilen bir enjeksiyon var. Seyircilerimiz de bu soruyu çok sormuşlar şu anda. Öncelikle bununla başlamak isterim ameliyatsız tedavi yöntemlerinde. Nedir diz sıvısı? Şimdi şöyle, aslında diz sıvısı bizim eklemin içinde bir eklem sıvısı dediğimiz bir doku var, bir sıvı var. Bu sıvı kıkırdak açısından çok önemli bir sıvı ve bunun içerisinde hyaluronik asit dediğimiz bir molekül var. Şimdi tabii biraz tıp terminolojisinde gidiyoruz ama bu molekül çok enteresan bir molekül. Yüksek oranda su tutma kabiliyetine sahip. Bu aynı zamanda kıkırdağın içinde de var. Yani hücreler arası boşluğunda da var. Bu kıkırdağa esnekliği veriyor. Kıkırdağın kaygan olmasını sağlıyor. Bunu biz hyaluronik asitin eklem üzerindeki faydalı etkisini 80'li yıllardan beri biliyoruz ve eklemin içinde bunu enjeksiyon şeklinde uyguluyoruz. Hatta bunu ilk başlarda horoz ibiğinden elde edilirdi. Buna halk arasında eklem sıvısı tedavisi deniyor. Aslında içerisinde hyaluronik asit var. Günümüzde artık böyle farklı biyoteknolojik yöntemlerle bu hyaluronik asitleri yüksek molekül ağırlıklı ya da böyle çapraz bağlı dediğimiz eklemin içine daha uzun süre kalacak şekilde uygulayabiliyoruz. Bunun temeldeki amacı
eklemin içindeki sıvının yoğunluğunu, viskozitesini arttırmak, eklem hareketinin daha kolay yapılmasını sağlamak, adeta orayı kayganlaştırmak ve kıkırdak hücreleri üzerine de bir uyarıcı etkiyle kıkırdağın rejenerasyonuna katkı sağlamak ve hastanın ağrısını azaltmaktır. Evet, seyircilerimin sorularını da almak istiyorum. Hocamız sizin için burada. Dizlerinizde işte ağrılar, işte sesler geliyorsa ameliyatsız tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Nur Viral'le sen istersen özel sosyal medya hesabından soruları sorabilirsiniz ki Meryem Hanım soruyor. PRP, kök hücre ve egzozom Evet. hangisi daha iyi diye sormuş. Evet, aslında şimdi bu 3 tedavi yönteminin de amacı kıkırdağı beslemek. Yani bunlar besleyici tedavi yöntemleri. Bunların içerisinde farklı miktarlarda büyüme hormonları gibi ya da işte ne bileyim bizim kireçlenmenin etiyopatogenezinde ortaya çıkmasına çok önemli olan enflamasyon, iltihabı baskılayıcı Yangı bir takım var yani. yangıyı baskılayıcı bir takım sinyalleyiciler var. Dolayısıyla PRP'de, kök hücrede, eksozomda benzer şekillerde etki ediyor. Burada bilmemiz gereken şey PRP'nin elde etme yöntemi çok daha basit. Kan yoluyla alıp hastamızdan direkt olarak elde edebiliyoruz. Egzozomu ya da kök hücreyi ise hastaların yağlı dokusundan lipoaspirasyon denen yani emme yöntemiyle elde ediyoruz ve mekanik bir takım işlemlerden geçirdikten sonra elde edebiliyoruz. Tabii ki de etki mekanizmaları ya da etki gücüne baktığımızda tam tersine egzozom, kök hücre ve PRP diye sınıflandırabiliriz. Peki bu enjeksiyon tedavileri, bütün bu saydığınız tedaviler ağrılı mı? Yani hayır değil. Biz bunları klinik ortamında yapıyoruz. Bir boşluk olduğu için eklemin içerisinde direkt boşluğun içerisine. Aksine ağrı yaratmamamız Yani gerekiyor. bunları klinik ortamında mı Tabii uyguluyorsunuz? aynen öyle. Muayenehane ortamında tamamen klinik koşullarında, ameliyathane ortamında değil, eklem içerisinde rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Ağrılı tedaviler değil kesinlikle. Peki bildiğimiz bir şey var ya hocam, mesela diz ağrıları evre evre. Hani Evet. birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre, dördüncü evre diye. Dördüncü evre aslında en son evre galiba, ameliyatlık olan değil mi? Tabii, evet. Orada uyguladığınız bir şey var mı? Şimdi Hani şöyle- ameliyattan önce son çıkış Ya diyelim. evet, ben burada tabii şunu burada bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize, hastalarımızın bilmesi, öğrenmesi açısından yani bu program sonrasında çünkü çok soru geliyor bununla Evet. ilgili. Biraz böyle bir bilgilendirme de yapmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi evet, yani bu kireçlenme hastalığı kıkırdağın hastalığı ve ne yazık ki ilerleyici bir rahatsızlık. Yani ne demek istiyorum? İlk başta hastalık başladığında hücresel düzeyde değişiklikler oluyor. Yani makroskopik, gözle görülür hiçbir değişiklik olmuyor. Ama biz bu süreçte hastayı yakaladığımızda bunları bu rejeneratif tedavi yöntemleriyle tedavi edebiliyoruz. Ama eğer ki doğru tedavi almazsa, yeterli tedavi almazsa bu sefer kıkırdaktaki bu değişiklikler gözle görülür hale gelmeye başlıyor. Yani eklemin o yüzeyindeki kıkırdak dokusu yavaş yavaş inceliyor. Bölgesel olarak aşınmalar oluyor. Daha sonrasında da yaygın olarak hatta bütün eklemde kıkırdağın kaybolduğu durumlar görebiliyoruz. Yani hastalık farklı evrelerden oluşuyor. Biz bunu erken evrede yakaladığımızda bu besleyici tedavi yöntemlerini kullanıyoruz. Geç evrede yakaladığımızda ise eğer hasta ameliyat istemiyorsa yine cerrahi dışı uygulayabiliriz. İşte az önce söyledik, yüksek molekül ağırlıklı hyaluronik asit gibi mesela sürtünmeyi biraz azaltacak, eklemin sıvısının yoğunluğunu arttıracak. Hastayı en azından semptomatik olarak rahatlatacak tedavi yöntemlerini kullanabiliyoruz. Burada tabii önemli olan hastanın yaşı ve hareket beklentisi. İleri yaşlı bir hastada, hareket beklentisi fazla olmayan bir hastada bu tedavi yöntemleriyle başarılı sonuçlar alırken daha genç yaşlardaki hastalarda hareket beklentisi fazla olacağı için biz belki cerrahi tedavi alternatiflerini düşünmeye başlıyoruz. O zaman bu bahsettiğiniz bütün bu enjeksiyonlu tedavi yöntemleri özellikle ileri yaşta diz problemi çekenler için çok büyük bir avantaj. Çünkü sistemik hastalıklardan dolayı ameliyat olamayanlar var. Evet. Değil mi? Ameliyattan çekinenler var. Evet, aynen öyle. Yani buraya gelmeden önce hatta bir hastamızda yine ileri evre ameliyatlık hasta ama hasta diyor ben ameliyat olmak istemiyorum diyor. Mesela burada yaptığımız bu enjeksiyon tedavilerine ilave geniküler radyofrekans denen oradaki ağrıyı bloke edecek bir takım tedaviler de yapabiliyoruz. Tabii ki de dediğim gibi burada hastanın beklentisi hem yaşam kalitesi düzeyi hem yaşı hem de ameliyatı olan şeyi bizim karar vermemizde etkili oluyor. Peki kıymetli hocam, bu enjeksiyonları yaptırdığınızda bir de seyircim şunu da sormuş. Lütfen Nur Hanım, egzozom tedavisinde konuşur musunuz? Dizde gerçekten faydalı mı diye soruyorlar. Şimdi- Ahmet Bey'in sorusu. Evet, öncelikle egzozomu şöyle anlamak lazım. Bizim kök hücre tedavilerini eklemin içerisinde uzun yıllardır kullanıyoruz. Zaman içerisinde bu kök hücrelerin aslında etkisinin
onların salgıladıkları egzozom adı verilen bir takım veziküllerle, yani hücresel değil, tamamen bir kesecik gibi düşünün. Ortama salgıladıkları bu kesecikler yoluyla yaptıkları görülmüş. Dolayısıyla kök hücre yapmak yerine, yani eklem içerisinde bir hücresel tedavi yapmak yerine direkt biz bu egzozomları ayrıştıralım. Hatta bunları daha yoğun bir şekilde böyle 5 milyar, 10 milyar gibi belli bir oranda hastaya direkt uygulayalım ve bu rejenerasyon etki potansiyelini arttıralım düşüncesi. Tabii egzozomun elde edilmesi yöntemi biraz zor. Laboratuvar gerekebiliyor çok yüksek moleküllerde elde edebilmemiz için. Son yıllarda göbek, yani bu bebeklerin göbek bağından elde edilen allojenik egzozomlar hayvansal deneyler üzerinde başarılı sonuçlar bize bildiriliyor. Bunların kullanımına yönelik bir takım insan çalışmaları da yapılıyor. Sağlık Bakanlığı destekli, ama şu anda biz onların sonuçlarını tabii bekliyoruz. Merakla biz de takip ediyoruz. Kıymetli hocam, seyircim sizi soru yağmuruna tutuyor. Profesör Doktor Nevzat Selim Gökay sizler için burada sevgili seyircilerimiz, ağrılardan kurtulmanız için, kafanızdaki soruları cevaplamak için. Şimdi seyircim soruyor, aslında eklemlere ne iyi gelir? Evet. Ne yer ne içersek eklem sağlığını koruruz. Önerileriniz neler? Şimdi burada aslında sadece beslenme üzerine odaklanmamak lazım. Bizim mesela böyle eklem çevresi kaslarının kuvvet dengesi, bunlar arasındaki dengesizlikler oluyor. Bunların dengelenmesi, kuvvetlendirilmesi ya da işte egzersizler, bu amaçla yapacağımız egzersizler çok önemli. Tabii ki de kilo kontrolü önemli. Yani aşırı kilolar eklemler üzerinde bir baskı oluşturabiliyor. Biz ameliyat dışı bir tedavi yöntemi hastamızda eğer öneriyorsak, o zaman şiddetle bu yönde de kendisine tedaviler öneriyoruz. Bir diyetisyene belki yönlendiriyoruz. Ya da belki bazen diz ameliyatından önce hastayı kilo vermeye, yani bariyatrik cerrahiye yönlendirdiğimiz hastalar da var. Çünkü biliyoruz ki aslında kiloyu verse eklem hastalığı da ileri evre değil hastamızın, şikayetleri büyük oranda rahatlayacak. Onda hemen ameliyat kesinlikle düşünmüyoruz. Bir ameliyat olacaksan diyorum, git hani bariyatrik cerrahi ol. Bu böyle hastalarımız da olabiliyor. Beslenme şekillerinde özellikle antioksidan, az önce dedik Yani ya. şunu mu diyorsunuz, mesela kilonuz verince ağrılarınız da gider? Ama hangi hastada? Yani erken evre hastadan bahsediyorum. Erken evre hastada biz onu ameliyat etmeyeceğiz. Biz onu destekleyici amaçla, eğer ki bir ameliyat bana geliyor çünkü böyle hastalar. Ellerinde bir tomar görüntüleme şeyi, ameliyat olacağım diye geliyor. Olmaz diyorum, seni ameliyat etmem. Senin eğer ameliyat olacaksan bariyatrik cerrahi olabilirsin mesela. Böyle hastalar olabiliyor. Ama eğer ki ilerlemiş bir hastaysa tabii ki de şunu hiçbir zaman yok. Kilo ver öyle gel, öyle bir durumumuz yok. Yani erken evre hastalarda belki bazen bunu önerebiliyoruz. Az önce söyledik, enflamasyon önemli. Yani çünkü tamamen bir metabolik bir şeyle başlıyor bu hastalık. Bu enflamasyonu azaltacak antioksidanlar, işte yeşil sebzeler, bunları öneriyoruz. Yani bunlardan sağlıklı beslenir. Akdeniz türü beslenme. Aynen öyle, önemli. Sigara kullanımı, tabii bunu şiddetle kıkırdak Tütün açısından. ürünleri yok. Evet, kesinlikle. Yani pek çok zararlı etkisi olduğu gibi kıkırdak üzerinde de etkisi var. Hareket çok önemli. Bakın, eklem kıkırdağı çok ilginç bir doku, biliyor musunuz? İçerisinde kan damarı olmayan bir doku. Nasıl canlılığını koruyor sizce bu doku? Besin maddelerini nasıl içine alıyor? Nasıl alıyor? Eklem sıvısı. Bakın, bu eklem sıvısı, yani eklemin, bu hareket eden eklemlerin içinde bir sıvı var. Bu sıvı adeta yaşam sıvısı diyorum ben. Kıkırdağın yaşam sıvısı. Bir sünger hayal edin. Suyu içine emiyor ve tekrar içeri bırakıyor. Şimdi biz hareket ettikçe kıkırdaklarımız bir sünger gibi o sıvıyı içerisine alıyor ve tekrar hareket etmezsek kıkırdak canlılığını korumaz. Dolayısıyla hareket bizler açısından çok önemli. Genelde işte kilo aldıkça, hareketimiz kısıtlandıkça kilo alıyoruz ve o döngüde yoğrulup gidiyoruz hocam. Evet, aynen. Aslında şunu bilmemiz gerekir ki biraz kilo verip biraz yediğimize içtiğimize dikkat ettiğimizde stres etkili midir? Yani stres, eklemler üzerinde. yani şöyle, aslında stresin etkisi mutlaka var. Burada daha çok mesela stresi ortaya çıkaran başka faktörler de olabiliyor. Hastanın kanında işte kanı düşük olabiliyor mesela, bu da bir stres. Bu da bizim kıkırdağımızın erken dejenerasyonuna, bozulmasına, kondromalesine sebep olabiliyor. Bunları da iyi yakalamak lazım. Stresli durumlar ağrılı, yani bir hastalık var ama o hastalığın insanda yarattığı ağrı hissiyatının da daha fazla hissedilmesine yol açabiliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Nevzat Selim Gökay sorularınızı yanıtlamaya devam edecek. Süremiz bittiği için sizden ricam, program bitiminden sonra sosyal medyadan soruları yanıtlar mısınız? Tabii ki de. Çünkü çok soru var. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim, herkese ağrısız, acısız, sağlıklı günler diliyorum.